kanalımdan dünyadaki bütün dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar sunarak yepyeni tasarım olan bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım bu videomda. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şimdi incecik bir halı kaydırmazı arkadaşlarım. İncecik bir ip ile nasıl böyle kabarık kabarık gayet güzel duran bir paspas haline getirdiğimizi şimdi hep beraber görelim inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, söylediğim gibi ince bir halı kaydırmazım vardı. Bakın delikleri gayet küçük. Ve tığım yine ince 2.20 milim. Ve ipim de ince batik şöyle bir ip kullandım arkadaşlar. Şimdi bu ipi kullanırken, batik olan ipi kullanırken gördüğünüz gibi şu şekilde desenler de vermeye çalıştım. Verdim diyeyim arkadaşlarım. Evet, bunu da niçin yaptım? Evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebileceğinizi göstermek amaçlı. Bazı geri dönüşler yapıp ileriye gidip veya şey yaparak bu şekilde böyle güzel güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu kesmedim. Yaptıktan sonra kesmedim. Fazla dağılmasını istemediğim için isterseniz bunu keserek de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle hatta bir miktar keselim ve hep birlikte görelim. O da güzel oluyor. Tek tek bağlama derdi yok arkadaşlarım. Aynı zamanda onu da söylemek isterim. Bakın şöyle kestim. Şu sırayı da keselim. Dilerseniz keserek kullanın. Dilerseniz böyle kalabilir. Hiç fark etmez. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapın derim arkadaşlar. Bunu göstermek için de şöyle bir miktarını keselim ve görün, ona göre kararınızı verin arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi bu tek tek bağlamaktansa birazdan size göstereceğim şekilde yaptığımız zaman, yani bu şekilde yaptığımız zaman inanın o bağlamayı falan bırakacaksınız. Bağlamaya gerek kalmadan tek tek ipi geçirip böyle şey yapmaya gerek kalmayacak. Çünkü böyle bir güzel kolay bir çalışma yapacağız şimdi hep birlikte. Önce biraz keselim ve siz bir görün, hangisini beğenirseniz onu yaparsınız arkadaşlarım. Şöyle. Evet, biraz da buradan keselim. Tamamen görün ki ona göre karar verin arkadaşlar. Şimdi şeye koyayım. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Bakın. Kesmiş olduğumuz yerler mesela böyle üzerinde eğer şey olursa şöyle düzelterek bu fazla olan yerleri de şu şekilde temizleyebilirsiniz. Yani aynı eşit boyuta getirebilirsiniz. Zaten birçoğu eşit olacaktır. Çünkü yaptığımız sistemde birinin böyle çok uzun, birinin çok kısa olma ihtimali az arkadaşlar. Evet, iyice bakın arkadaşlar. Hangisini isterseniz sonra bozulmasın. Yani sizin yapacağınız iş hani şey. Ona göre buradan bakarak, bakın aralarda böyle kaçabiliyor. Keserek yapmak istediğiniz zaman her taktığınızı kesip devam edebilirsiniz. Kesmeden yapacaksanız da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim yapımına. Öncelikle mesela bu ipimle dilediğim kadar yoğunluğunu nerede istiyorsam arkadaşlar şöyle hemen takıyorum. Şuradan bakın giriş yaptım, bağladım. Bunda kopma çıkma bakın olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Yani herhangi bir kopmadır, böyle çıkmadır, şeyi durumları söz konusu bile değil. Şimdi bakın buraya bağladım. Şöyle ikinci zinciri de çektim ve bir miktar yükseliyorum. Burayı eğer eşit ayarlayamam diyorsanız bir şey takabilirsiniz. Ama işinizi zorlaştırır. Bakın şimdi göstereceğim şekilde şöyle yaparsanız hiçbir zorluk yaşamadan rahatlıkla şöyle bakın parmağımı hemen getiriyorum. Arkaya itekliyorum. Ha daha kısa istiyorum diyorsanız o zaman da şu şekilde şöyle biraz daha kısa yapabilirsiniz. Ama uzunluk bu uzunluk, eğer yaparsanız bu uzunlukta böyle daha kabarık kabarık duruyor arkadaşlar. Şöyle bakın, o kadar kolay ki, çok kolay bir yapımı var.
ve incecik bir halı kaydırmazı kocaman bir şey haline getiriyor. Yumuşacık da bir dokuya sahip olmasına neden oluyor ve böyle güzel bir çalışma ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi batik bir ip kullandım. Siz düz bir ip, evde arta kalan böyle ipler vardır ya arkadaşlar, böyle parça parçadır ve ne yapacağınızı bilemezsiniz. İşte bakın bu şekilde. Şimdi farz edelim ipimin şeyi bu kadar. Hemen geri dönüyorum. Böyle kafamızın estiği gibi. Gayet rahat olun arkadaşlarım. Örgü örerken kendinizi strese sokmayın. Bakın bir üst sıraya geçiyorum. Bu iki tanesini aldım şöyle. Birini de alabilirim ama gevşer yine. Şöyle aldım, hemen buradan giriş yaptım. Çekiyorum yine onun boyutunda. Ve her birisinden bir tane bu şekilde alarak tamamlıyorum. Şöyle kafanıza göre takılın arkadaşlar. Yani yok bu işte sırada şu renkti, burada bu renkti. Böyle renkleri birbirine yakıştırdığınız, evde dediğim gibi arta kalan iplerinizi böyle değerlendirebilirsiniz. Nereden almak istiyorsanız, nereye devam etmek istiyorsanız bakın şöyle. Şimdi keserek kullanacaksanız, yani böyle olmasını istiyorsanız burada hemen kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha sonradan böyle aralarda bazen kesmeden veya kesmesi zor oluyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle çıkartmadan daha tığınızdayken bile kesebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Evet, keserek de kullanacaksanız bu şekilde kullanın. Şimdi bakın şunu da söylemek istiyorum. Burada bir tane kalmıştı. Aldım bunu. Bir üst sıraya geçtim. Bu renkle mesela böylesine gitmek istiyorum. Hemen şuradan alarak bir tane zincir çekerek yukarıya gitmesi biraz zorladı. Evet arkadaşlar, hemen geri dönüyorum. Ve buradan devam ediyorum. Yani böyle de yapabilirsiniz. Mesela canınız buradan yukarıya doğru çıkmak mı istedi? Çıkabilirsiniz. Bir renk cümbüşü haline getirebilirsiniz. Evdeki arta kalan ince iplerinizle arkadaşlar. Kalın ipler biraz sizi zorlar. Zorlamanızı istemem. Kalın ipleri çünkü bu tarz bir delikten geçirmek biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın aşağıya indim mesela. Evet, dediğim bu arkadaşlarım. Buradayken mesela şöyleyken rahatlıkla hemen kesiverebilirsiniz. Bakın böyle. Bu yaptıkça bu hale geliyor. Yani yaptıkça bu şekilde güzelleşiyor. Evet arkadaşlarım, bir örgümü dediniz videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız ayrıca çok teşekkürlerimi sunarım arkadaşlar. Bir dahaki yepyeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.